Evet dostlar, bir sen sor, biz cevaplayalım programına tekrar hoş geldiniz. Her zamanki gibi kadim dostumuz, arkadaşımız Mesut var. Yine kendince birkaç soru hazırlamış. Evresindeki arkadaşlarından, danışanlarından sorular almış. Biz de onları size yanıtlamaya çalışacağız. Buyurun Hoş Mesut, hoş bulduk. geldin. Şahin Usta merhaba. Nasılsın bakayım? Merhaba kardeşim, iyiyim Allah razı olsun. Teşekkür Sen nasılsın? ederim. İyiyim. Son söyleşimiz e, çok güzeldi. Biraz özgürlük üzerine arkadaşlarla konuştuk da. Sonra tabii bunun biraz daha açmak bazı sorular vardı. Örneğin susmakla ilgili veya kaçmakla ilgili. Etrafımda ben dahil gördüğüm kadarıyla birçok kişi çok sessiz kalıyor. Çok içine atıyor. Susmakla ben haklıyım, ben doğruyum. İşte benim hakkımı bir şekilde Allah verir işte gibi. Susmak ve kaçmak bu bir zayıflık mıdır bu yoksa doğru mudur, yanlış mıdır? Tamam doğru yanlış yok o anlamda ama bana bir negatifliği var mı susarsam veya kaçarsam? Susmak korkaklıktır. Susmak kavgadan kaçmaktır. Susmak kabullenmektir. Susan insan her şeyi kabullenir. Kabullendiği için susar. Kabullenmeyen insan, güçlü insan, korkmayan insan zaten gerekeni söyler. Korkunun da her zaman dediğim gibi arkasında başka şeyler yatar. Kaybetme korkusu, eee, ne bileyim ölüm korkusu, başka korkular da yatar. Ama en büyük korku kaybetme korkusudur. Kişi kaybedeceğini düşündüğü için karşıdaki kişiye doğruyu söyleyemez. Söylemediği için de korkar, kaçar ya da susar. Usta ben kavga etmek istemiyorum. Yani ben huzursuzluk çıkmasını istemiyorum. Susuyorum. O zaman kabul ediyorsun işte savaşı ya da yenilgiyi. Susuyorsun. Yani bu bir bakıma çoğuna göre erdemliktir susmak Evet. ya da kabullenmek. Ama erdemlik benim gözümde susmakla kabullenmek değil. Erdemlik gerçeği söyleyebilmektir. Karşılığında sonucunda ne olursa olsun. Çünkü benim her zaman verdiğim bir örnek var. Adam gelir sana vurur. Yani arkadaşındır, şakayla gelir kafana vurur. Biri vurur, iki vurur, üç vurur. Senin canın acır ama sen hiçbir zaman ona söylemezsin. Hani onu kıracağım ya da onu üzeceğim ya da e, onu kaybedeceğim diye susarsın ve o geldikçe gelip gider kafana bir tokat atar. Gelip gider kafana bir tokat atar. Ta ki sen ona dersin ki bir dakika kardeşim ya ne oluyor? Ne oluyor? Sen her gün gelip benim kafamı vuruyorsun. Benim canım acıyor. O zaman karşıdaki der ki ha ben bunu sana şaka diye yapıyordum. Canın acıdığını bilmiyordum. Bilsem yapmazdım özür dilerim. Veyahut da kendisini geri çeker. Bak canını acıtıyormuşum diye. Bir daha sana vurmaz. Ama ki sen söylemezsen, sen hep susarsan, her seferinde susar vur dersen o da gelir gider vurur. Çünkü bilmez. Çoğu insana susmak erdemliktir evet ama çoğu insana da söylemek erdemliktir. Çünkü bazı insan bunu anlamaz. Farkına varmaz. Yaptığı hatanın farkına varmaz. O yüzden en güzel şey olay büyümeden başta konuşmak, olayı anlatmak. Karşıdaki insanı hatadan çevirmek, döndürmek. Eğer anlatırsan karşıdaki de döner. Anlatmazsam, ben bilmezsem benim sana acı verdiğimi, zarar verdiğimi nereden bileyim? Ama bilirsem senin canını yaktığımı bir şekilde, yani illa bu vurarak ya da döverek değil, başka bir şekilde ben de ona göre tedbirimi alırım ya. Ben de ona göre derim ki bak ben Mesut'a zarar veriyormuşum ya da arkadaşıma zarar veriyormuşum. Bir daha yapmayın. Hala da yapıyorsam zaten o benim eşekliğimdir. Sende değildir kabahat.
Anladım usta. Aslında e, dediğin şu şekilde anladım. Yani ben ifade etmiyorum ama aslında karşı tarafı da kötülükle anlamda değil, dediğin gibi şakayla karışık vuruyor ama ben onu içime atıyorum, susuyorum, susuyorum ama aslında acısını çekiyorum bir bakıma. Peki o susmam bende zarar, yani fiziksel, tamam, tabii ki psikolojik bir problemler oluşturuyor. Fiziksel de oluşturuyor mu, yani bir hastalığı sebep olabiliyor mu? Benim deneyimlerim bu 30 sene içerisinde susmanın ya da konuşmamanın ya da içine atmanın en büyük dezavantajı insan vücudunda kanser olması. Kanser yaratıyor. Kişiler yutkunduğu zaman, yuttuğu zaman, sustuğu zaman, hep içine attığı zaman, karşılığını vermediği zaman sonuçta kanser oluyorlar. Çok hastam var, çok danışanım var, çok arkadaşım var bu konuyla ilgili. %80'i, %90'ı büyük ihtimalle susmaktan ve içine atmaktan kaynaklanıyor. Tamam o zaman usta, ben de kaçarım o zaman. Yani uzaklaşırım. O zaman susmam, yani tamam ama yani bir şekilde kavga istemiyorum. Ama uzaklaşıyorum o zaman, kaçıyorum. O da aynı şey mi oluyor? Ya yine kaçıyorsun, yine korkuyorsun, kaçıyorsun, yine içinde kalıyor. Değişen pek fazla bir şey yok ki. Sana dokunan A olmaz da B olur. İleride bir başkası aynı şey. Sen o deneyimi yaşayana kadar, sen o deneyimi sonuçlandırana kadar birileri sana dokunacak. Bu senin deneyimin. Bu senin öğretin. Bunda öğreneceksin. Sen bunda öğrenirsen, ne zaman ki öğrenirsen eee, karşıdakine vur demeyi ya da hayır demeyi, o an bitecek o deneyim. O zaman zaten ruh başka bir frekansa sıçrayacak. Başka bir boyuta geçecek. Başka bir seviyeye geçecek. Sen değişmeye başlayacaksın. Anladım yani. İlk, ilkokula giden bir çocukla üniversiteye giden bir çocuk aynı olabilir mi? Olmaz tabii. Olamaz. Evet. Olamaz. Üniversiteye giden insan daha farklı okur, daha farklı görür, daha farklı yazar, çizer. Ama ilkokula giden çocuk daha Ali ile başlar. Ali Topat, hopla zıpla. Yani sen ki ne zaman dur diyebildin, o ruh da frekans atlar, seviye atlar. O zaman üniversiteli olmaya başlar. Seviye değiştirir. Ama ruh gördü ki sen aynı yerde sayıklıyorsun, o zaman bekler. Kenara çekilir, bekler ki ta ki sen uyanana kadar. Ama bu bir günde olur, ama bu 100 senede olur. Onun için fark etmiyor. Onda bir zaman birimi olmadığı için seni sana bırakır. O zaman demin söylediklerine geri döneceğim usta. Bu kanser olayını sustukça, o zaman bu çok hani korkuyla birlikte tabii bu susmak çok büyük bir enerji içine attığında kanser oluşuyorsa çok büyük bir şey o zaman seni rahatsız eden. Yani ben bundan o zaman yine nasıl kurtulacağım yani? E, konuşacağım ama belki konuşamıyorum. Susturuyorlar ya da beni belki zorla. Hatta dediğin gibi baskı yapıyorlar fiziksel. Vallahi ölümden ötesi yok diyeceğim şimdi de. Biraz terbiyesizlik olacak, kabalık olacak. Ama yani kişilere kendini gösterdiğin zaman kişi her zaman kendini geri çekmeye başlar. Karşıdaki e, kendi sopasını daha kalın görür, senin sopanı görmediği sürece. Öyle söyleyeyim artık. Anladım, yani ben Yani karşılık vermedikçe o enerjinin dengesi mi bozulmuş oluyor usta? O dengeyi evet. ben karşı vererek mi? Ben Lütfen. ben bir örnek anlatayım. Bir örnek vereyim müsaade edersen. Biraz haklı ama yine bu üzüntüyle, kanserle, kanser konusuna döndüğümüz için o istikamette bir şey anlatmak istiyorum. Zamanın birinde bundan yıllar önce birisi benim evime geldi ve e, kardeşinin abisinin hasta olduğunu, kanser olduğunu, bağırsak kanseriydi yanlış hatırlamıyorsam. Bağırsak çok uzun süre dışarıda kaldığı için, vücudun dışında kaldığı için kurumuştu ve
tıkanmıştı. Buna yardım etmemi istediler. Ben de kabul ettim. Bir müddet dedim seans yapacağız. Ertesi gün gittim ben. Antalya'da oluyor bu olay. Gittim evine yardım ettim. Hatta da yanlış hatırlamıyorsam 1,5 ay kadar hemen hemen her gün oraya gittim geldim. Ama ertesi gün o tıkalı bağırsak açılmıştı. Kuruyan bağırsak. Sonra bazı olaylar oldu. Oraya girmek istemiyorum. Ben seansları bırakmak zorunda kaldım. Ben bıraktım. Bu arada sağlam olan babası ben bıraktım. Ben bıraktıktan 2 hafta sonra mı neydi? Herhalde abileri daha kötü oldu. Bu arada babası üzüntüden hiçbir şey olmayan sapasağlam adam üzüntüden 2 hafta içinde e, kanser oldu. Safra kesesi. Evet öyleydi. Safra kesesi de kanser oldu. 3 hafta sonra öldü adam. Yani bir üzüntünün, bir susmanın, bir bastırmanın nereye geleceğini anlatmaya çalışıyorum Anladım şu usta. anda. Yani o zaman çok muazzam bir enerji bu. Yani Tabii ki. bu Adam sağlamdı. Adamın hiçbir şey yoktu yani. Çok sağlamdı. 3 hafta yalanım olur. Belki 4 hafta sürmedi bile. O 3-4 hafta içerisinde adam vefat etti yani. yani Babaları. frekans o kadar yüksek seni bırak kanser etmeye ya da hasta etmeye ölüme bile götürüyor hızlı bir şekilde. Yani Ben bu kaçmayı nasıl durdurabilirim? Yani ben tamam susmayı, kaçmayı tamam farkındayım. Mülayim bir insanım, sessizim, konuşmuyorum. İşte her şeyi yapıyorlar bana ama ben huzursuzluk çıkmasın, işte kavga çıkmasın. Bu evli eşlerde de olabilir. Yani karı kocada da olabilir. Bu dostlar, arkadaşlarla, kardeşlerde de olabilir. Peki ben bunu nasıl bir şekilde e, yani farkındalığına nasıl erişebilirim? Bunu nasıl tersine çevirebilirim? Sadece tamam konuşmak biliyorum, konuşacağım da ama konuşamıyorum. Yani utkum tutuluyor ya da yine susuyorum. Bunu ben nasıl arttırabilirim? Değiştirebilirim? valla konuşacaksın Mesut. Konuşacaksın kardeşim. Bunun değişecek hiçbir şey yok. Bundan meditasyon yaparak bakın bir insan meditasyon yaparsa özgüveni artar. Meditasyon yapan insan oturup bir yarım saat meditasyon yapan insan günlük aradan 1 ay sonra falan geçtikten sonra aşağı yukarı 1-2 aya kadar meditasyon yaptığı için özgüveni artar. Kendine farklı bir güven gelmeye başlar. Kendini farklı bir hissetmeye başlar. Çünkü ruh, beden, enerji dengelenmeye başlar. Seviyeler aynı seviyeye gelmeye başlar. Bu süreç içerisinde de insan kendini daha farklı hissetmeye başlar. Bunun sonucunda yani sonuç neye olursa olsun, ulaşırsa ulaşsın, en güzel şey karşıdaki kişiye kavga etmek zorunda değilsin. İzah ederek. Yani senin olayı farkına vardığını karşıdakine izah ederek iyileşebilirsin ya da anlatabilirsin derdini. İlla kafa göz girmene gerek yok. İlla birine bağırmana gerek yok. Anlatabilirsin. Zaten sen anlatıyorsan karşıdaki anlamıyorsa sen bir şey yapamazsın ya. Değişen bir şey yok. En Peki o güzeli zaman çek git. şimdi şu aklıma geldi. Tamam, susmadım, konuşmaya başladım. Bu enerjiyi konuşarak ben atıyorum. Bu nereye gidiyor o zaman bu konuşarak attığım bu enerji karşı tarafa mı gidiyorsa? Karşıdaki insanla konuşuyorsun. O zaman oradaki o sözüm ona negatif enerji, sıkıntılı enerji seni terk ediyor. Hani sen farkına vardığın zaman senin üzerindeki bütün negatifler seni terk etmeye başlar. Sen farkına varmadığın sürece sen düşündükçe o sana baskı yapar. Sen düşündükçe o büyümeye başlar. O büyüdükçe sana baskı yapar. O büyüdükçe sana hakim olur. Sana hükmetmeye başlar. Ama ta ki sen ne zaman farkına vardın olayın, o zaman seni terk eder. Çünkü yapabileceği bir iş kalmamıştır orada. Sana öğreteceği kalmamıştır. Sen öğrenmişsindir. Sen farkındalığına varmışsındır. Seni terk eder.
Anladım. Anladım usta. Bu durumda e, ben o zaman kendi kendime yani şimdi biraz uçuk olacak ama çıktım işte dağlara taşlara ve dışarıda kendi kendime konuşuyorum. Bu da o zaman bir tür terapi. Yani biraz uçuk görünüyor gerçi insanlar kendi kendine konuşan insana baktıkları zaman ama o zaman o da beni iyileştirir ya da rahatlatır kendi kendime konuşursam. Doğru mu? Yok. Sana zarar veren kişi ya da senin içini yakan kişiye konuştuğun zaman rahatlarsın. Deli gibi dağda taşta dolaşıp da dağlara, taşlara, ağaçlara konuşursan evet, bir ağaçla konuşursun. Ağaç senin üzerindeki negatifi alır. Yaslanırsın ağaca, derdini anlatırsın. O seni dinlendirir, seni sakinleştirir. Ama olayın sahibiyle muhatap olmadığın sürece o yara kapanmaz. Çünkü içini dökmen lazım. İçini dökebileceğin, sen benim yanıma gelirsin, 2 saat oturursun, ustam bu böyle şu şöyle dersin, anlatırsın. Ben seni dinlerim, seni terapi yaparım, sana yardımcı olurum. Ama bu işin en büyük şeyi, sırrı kişiyi, kişiye anlatabilmek, kişiyle konuşabilmek. Bazı olaylar var, kişiyle görüşemeyeceğin ya da ona söyleyemeyeceğin ya da onunla konuşamayacağın bazı olaylar var. Onları da kişiyi affedip Allah'a havale ederek rahatlayabilirsin. O şekilde kurtulabilirsin. Tam hayat Ama diğer türlü anladım usta. konuşmak Tamam, zorundasın yani. kabul ediyorum. Konu haklısın çünkü konunun muhatabıyla görüşmen gerekiyor. Peki hayatta ise görüşeceğim. Diyelim ki birisinden gerçekten çok büyük acılar çektim. Çok büyük fiziki veyahut da işte psikolojik ne bileyim bir şekilde şiddet gördüm. Ve o kişi öldü gitti. Şimdi ne yapacağım ben? Öyle bir garizim, öyle bir enerjim var ki, kinim, öfkem var ki içinde. Şimdi ne yapacağım ben? Birincisi, kişiyi meditasyon yapıp karşına getirebilirsin, hayal edebilirsin. Ondan sonra içinden geçenleri söylersin. Bu bir terapidir, bir sakinleşme sistemidir. İkincisi, bize gelirsin. Bizim terapimizle, bizim yardımımızla kişiyi görürsün. Hipnoz halinde, trans halinde veyahut da otururken biz sana yardımcı oluruz. Bu kişinin ruhunu, bu biraz kabas olacak şimdi bazılarına karşı, özür dilerim, çağırırız ve siz rahatlarsınız. Yani kişiyle konuşuruz. Ee, benim üzerimden. Anladım usta, anladım. Yani bu durumda her halükarda ne susmak ne de kaçmak çözüm oluşturmuyor. Aksine bizi hasta edebiliyor, bizi rahatsız edebiliyor. Peki o zaman Kaçmak senden kaçmak. İnsan kendisinden kaçar. Başka kimseden kaçmaz ki. Yani senin kaçtığın senin zaten. Senin kaçtığın problem, senin kaçtığın sorun, senin kaçtığın mesele ne ise bunun sahibi sensin zaten. İnsan da kendisinden kaçamaz ki. İnsan kendi gölgesinden kaçabilir mi? Kaçamaz. Nereye gidersen git o gölgeyi yanında götüreceksin. Ta ki o gölgeyle barışıp o gölgeyle anlaşana kadar. o zaman şöyle bir soru çıktı. Şu anda ne bileyim birden geldi aklıma. O zaman buraya geldiğim zaman bu noktaya pişmanlıklarım da o zaman aynı şekilde usta bana sıkıntı yaratıyor. Doğru mu? Tabii ki. Tabii ki. Aynı şekilde pişman olduğun şeyler, yaşayamadığın şeyler ya da yaptığın hatalar ya da yaptığın hatalar ya da düşündüğün hatalar hepsi sana aynı şekilde bir şekilde yara olacak. Ama bu öbürü kadar tehlikeli değil. Geçmişte kaldığı için, eski olduğu için mi? Yani evet. Evet, öbürü kadar tehlikeli değil yani. Bunda yapmadığın şeyler senin deneyimlemediğin, ruhun deneyimleyemediği olaylardır. Bu da ruh için fark etmiyor. Ruh o zaman der ki tamam ben beklerim.
Hani bu olmaz da bir dahaki hayatta olur. Bir dahaki dünyaya geldiğimizde olur. Bunu deneyimleyebilirim der. Bu senin pişmanlıkların genellikle budur. Ama öbür olay pişmanlık değil. O bir olay çok farklı bir duygu. Yani ikisi farklı bir enerji. Anladım. Birisini şimdi deneyimlemek zorunda değilsin senin pişmanlıkların. Ama öbürü yutup korkup kaçtığın şeyler. Onu onu deneyimlemek zorunda da değilsin. Ama bu sefer de onun getirebileceği negatifleri kabullenmek zorundasın. Hani benim neticede bu susmam ve kaçmam, bu enerji sırtında yük içinde taşıyarak ve sığmadığı için de bir şekilde bu bir hastalık şeklinde, kanser veya diğer bir hastalık şeklinde e, tezahür ediyor, yani bedeninde oluşuyor o zaman, doğru mu? Doğru. Pişmanlıkların vücudunda bir demon yaratmaz, bir elemental yaratmaz. Yani size zarar verecek bir varlık yaratmaz. Ama korku ya da korkuya benzer duygular anında vücutta başka varlıklar yaratır astral bedende. Ve de bu da bedenin büyüyüp size zarar vermesine sebep olabilir. Bedeninizde büyüyüp size zarar vermesine olabilir. Söyleyemedim, özür dilerim. Size zarar verebilir. Şimdi tabii böyle bir genel olarak buna baktığım zaman, yani çevremde arkadaşlarına, tamam, dediğin doğru. Şimdi ben pişmanlıkla susma ve kaçmayı ayırdım. Doğru söylüyorsun. Yani onun demek frekansı, enerjisi, çünkü benim pişmanlığım, benim yapmak isteyip de yapamadım, ama öbür tarafta psikolojik ve fiziksel bir şiddetin suskunluğu oluşuyor. O farklı frekans Aynen. oluyor, farklı bir yayılım oluyor. Onu çok iyi anladım. Peki ben o zaman diyelim ki, şimdi biraz daha uça gideceğim, uç noktaya gideceğim mesela. Diyelim ki benim 3-4 tane arkadaşım var. 3-4 tane Ne var? arkadaşım var. Diyelim ki hepsi Ha, diyelim ki evet. aynı modeldeyiz. Zaten frekanslar örtüşüyor. Bunlar suskun, mülayim, sessiz ve başlıyorlar peş peşe birer birer kanser oluyorlar. Diyelim ki 5 kişi ve bunun 4'ü de kanser. Bu beşinci kişinin de hasta olma ihtimali ya da onlardan etkilenme ihtimali oluyor mu o enerjinin, o halinin içinde? Eğer arkadaşlarını çok seviyor ise ve onlar için üzülüyor ise olma ihtimali var. Aynı yaklaşık olarak aynı hastalığa ulaşma ihtimali var. Ama eğer o beşinci kişi olayın farkında ise, onun farkındalığı var ise o zaman olmaz. Tam tersi öbürlerine yardımcı olabilir. Farkındalığıyla yardımcı olur. Onların iyileşmesine mi? Anladım. Evet. Hiç böyle bu boyut, bu açıdan hiç bakmamıştım. Ama farkında olmasa yakalanma ihtimali çok yüksek aynı şeyi. Ya onlara üzüldüğü için aynı frekansa, aynı boyuta geçebilir. O yüzden de oradan o şeyi alabilir. Niye öbür 4 arkadaş ya da 5 arkadaş hepsi aynı anda hem iyi arkadaşlar hem kanserler? Neden? Hepsinin de problemi olarak ortak nokta. Hepsi hemen hemen aynı sıkıntıdan hasta olmuşlar. Sonucuna bakarsan hepsi aynı, aşağı yukarı aynı dertten, aynı Evet. sıkıntıdan, aynı olaydan hastalığa kaybolmuş. Beşinci kişi de aynı frekansın içine girer de onların o modun içine girerse o da hastalanır. Ama ki o olayı görür de dışarıdan müdahale ederse, yani e, herkesin hayatı kendine ait diyebilir ise, ama tabii ki yardımcı olabilir diyebilir ise bu sefer hastalanmaz. Ama onlarla birlikte o da oturur ağlarsa, öyle söyleyeyim, onun da hasta olmama imkanı yok. O da olabilir. Anladım usta, anladım. Şimdi biraz daha aklıma yatıyor. Çünkü böyle arkadaş çevrelerim var, konuşuyoruz da sohbetlerde genel olarak böyle olaylara şahit oluyorum. Peki bir şey soracağım usta. Bu mesela yaşlandığımızda daha mı hassas oluyoruz da daha çok kanser vakası oluşuyor?
Ya ben lösemili çocukları biraz bunun dışında tutuyorum. Onlara Allah şifa versin. Onların gerçekten küçüklüğünden kaynaklanan. Ama yetiştikçe mesela ben 20'li 30'lu yaşlarda veya 40'lı yaşlara kadar böyle arkadaşların kanser olduğunu, sıkıntı olduğunu görmüyorum. Ama bir anda böyle bir 45-50'lere geldiğin zaman kadın olsun erkek olsun kanser vakalar oluşuyor. Bu suskunluğunu çok uzun şekilde yükleye sonunda bir patlama mı oluyor? Böyle mi anlamalıyım? Genç insan ya da genç varlık kendi bedeniyle ya da vücudundaki sıkıntılarla savaşabilir. Çok nadir olarak bunların içinde savaşamayıp hastalananlar olur. Ama genç olan bir varlık vücudundaki bazı şeylerle, bazı hastalıklarla savaşabilir ya da onları bastırabilir, kenara atabilir. Belki mesela önceden o hastalığı almışsındır. Önceden o sıkıntıların vardır ama genç olduğun için bedenin güçlü olduğu için onları sıkıştırırsın, bir kenara sokarsın. Kıpırdamayın, sıkarım gibisinden. Bir kenara Anladım. durdurabilirsin. Ama 40-45-50'sine gelmeye başlayınca haliyle vücut eskisi kadar vitamin ya da diğer şeyleri üretmiyor. Üretmeyince de daha çok pes etmeye başlıyor ve sen zaten dünya kanununda şunu bildiğimiz için e, insanoğlu 70-80 yaşına kadar yaşayacak, ondan sonra ölecek. Herkesin aklındaki olan şey bu. Yani 80'inden sonra zaten yaşadığın zaman artık çocukların, torunların gözüne bakıyorlar. Ölse de yani kurtulsak dergisi gibisinden. Ve sen bunu hissettiğin için artık ölmeyi istiyorsun. 50'sine geldiği zaman vücut bunu bildiği için seni yavaş yavaş o seviyeye yaklaştırıyor. Ama 60 oluyor ama 70 oluyor. Eğer şansın varsa 80 oluyor. İşte kaç tanesi doğru düzgün bugüne kadar şimdi bu dönemde 100'e kadar yaşıyorlar. Yani benim çevremde çok az insan var. 90 küsur yaşında olup da yaşayanlar. Çok az. Ki benim gerçekten büyük bir çevrem var. Hani belli yaşa geldiğin zaman sen zaten artık bıkkınlık duymaya başlıyorsun. Yaşantıdan, yaşadıklarından, insanlardan, sana yapılanlardan, yanlışlardan artık usanıyorsun. Ve yavaş yavaş kendi kendine sorgulamaya başlıyorsun. Yaşamanın ne anlamı var? Sevdiğim beni terk etmiş, adam beni terk etmiş, kadın beni terk etmiş, çocuklardan hayır görmemişim, bu şöyle olmuş, bu böyle olmuş diye kendini yavaş yavaş öldürmeye başlıyorsun, bıkkınlık gösteriyorsun. Bu sefer ne yapıyor beden? Efendim ölmemizi istiyor. Artık efendim bıkmış hayattan, usanmış hayattan, yaşamak istemiyor ya da mutlu olmak istemiyor. Artık yani yavaş yavaş seni eve ya da bahçeye gömmeye çalışıyor. Yani evin dışına çıkmamalar, dışarıya gitmemeler, evden uzaklaşmamalar. Önceden günlerce sokakta geziyordun. Geceleri eve girmiyordun. Günde 2 saat ayakta duruyordun. Yani 2 saat uykuyla ayakta duruyordun. Ama ne yapıyorsun şimdi? 18 saat uyuyup 2 saat ayakta duruyorsun. Tam tersi. Çünkü dünyadan bıkmaya başlıyorsun. Yaşama heyecanın kalmıyor. O ölmeye başlayınca zaten sen de ölüyorsun. En güzeli yaşam heyecanını tutabilmek. Yani mesela ben çok kanser hastası gördüm. Aşık olup da iyileşenleri. Mutlu olup da iyileşenleri. Çok gördüm mesela. İlla Anladım tedaviyle usta. değil yani. Yani yine şeye geldik. Daha önceki söyleşilerinde de hep defalarca söyledin. Düşüncelerimize ve konuşmalarımıza dikkat etmemiz gerektiği noktaya geldik yine. Yani aslında o hastalığı içimizde biz Aynen. oluşturuyoruz. Yani bir sebep oluyor tabii ki, bir etken var dışarıdan mutlaka. Ama biz onu baş edemediğimiz için, içimize gömdüğümüz için, sustuğumuz için, konuşmadığımız için ve içimizde büyüttüğümüz için günün birinde başka bir hastalık veyahut da kanser olabiliyor. Çok teşekkür ediyorum ustacığım. Çok sağ ol.
gerçekten çok Ben çok teşekkür güzel, çok ederim faydalı kardeşim. bir söyleşi oldu. Tekrar başka bir söyleşide görüşmek üzere. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Ben teşekkür ederim sen de. Yine bir sen sor, biz cevaplayalım programın sonuna geldik kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım. Bize ulaşmak isterseniz YouTube üzerinden ya da e-mail adresimize direkt yazabilirsiniz. Bizi beğenirseniz biz de başkalarına yardımcı olmaya çalışırız. Sağlıcakla kalın.